Sen de burada yaşıyorsun abi. 5 yıl oldu çok şükür. Aa. 5 yıl oldu. İlk 5 yıl. geldiğim günden beri Mustafa abi tanıyoruz. Hem hemşeriyiz. Anama çok benziyor bu dedim. Davranışı, babama Şefkatli geldi. şefkati, babama itaati. Annemin aynı kızda vardı. Dedim ki ya bu kızdan eş olur dedi. Burada humus var. Humusu sen yapıyorsun abi. Evet. Burada bir kendimizin yapmadığı bir zeytin var. Onu da ağaç yapıyor. Allah sağ olsun. Çok iyi abi ya. Ekmeği kendimiz yapıyoruz. Tahini var, balı var. Evet. İstanbul'da bir zamanlar öyleydi hatırlarsın. Aynen Şimdi hala öyle mi bilmiyorum. Ben burada 25 senedir buradayım bilmiyorum tabii. Türk yemeklerini bir gördüler. Bizi çok sevdiler yemeklerimizi. Biz sevince biz de çoğalttık. Onlar 3 porsiyon dediler. Biz 5 yaptık. Onlar 10 dedi. Sonra derken böyle iş büyüdü ve hakikaten bir restoran oldu yani. Ruslar, Avrupalılar ve sonra Avustralyalılar, Japonlar falan. Türkler kaçıncı sırada? Türkler sıraya bile giremezler. Hani Türkiye'de kadın mı yok var? Ya da bıkmış mı Türk kadınlarından? İşte bak enteresan bir konu anlatacağım. 8-9 ay konuşmuş kalkıp buraya geliyor. Evraklar hazır. Kahvaya gidiyorlar. Kahvede evlenemezsiniz. Eş adayı senin Hindu. Bali'den tekrardan herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Şimdi Bali sokaklarında gezerken yine güzel bir mekana denk geldim. Uluwatu bölgesine geldim bugün. Uluwatu bölgesinde dolaşırken dikkatimi çekti. Turki Murki diye bir şeyler gördüm arkamda. Ya dedim burada hayat var herhalde. Baktım Türk bayrağı. Ondan sonra bir girdik, tanıştık, bir abimiz var burada, Mustafa abimiz. Buranın işletmecisi. Hadi bakalım buradaki Türk mekanını tanımaya başlayalım. Ne diyoruz? Türklerle yaptığımız röportaj videosu başlasın. İyi seyirler dilerim. Evet. Abi merhaba. Merhaba, hoş geldin kardeşim. Fuat ben. Merhaba, hoş geldin Mustafa ben. Buyurun geç. Abi. Abi merhabalar. Merhaba. Sizinle de tanışalım. Musa ben. Musa abi. Musa Babaoğlu. Sen de burada yaşıyorsun abi. 5 yıl oldu çok şükür. Aa. 5 yıl oldu. İlk 5 yıl. geldiğim günden beri Mustafa abi tanıyoruz. Hem hemşeriyiz. Mustafa hem abi dostuz. burada çok eski galiba. Ya Beni 5'te çarptı. kıdemlileri falan diyorlar ya. En Bali'nin. kıdemlileri. Bali'nin Bali olduğu zaman biz buradaydık. Öyle Bali mi? şimdi artık Bali değil. Öyle mi? Bali dünya şehri oldu ya. Değil mi? Artık Global bir kozmopolit, çok şehir mi, kalabalık. ada mı? Artık adalıktan çıktı yani. Ada olunca biraz daha böyle tropik havası var. Artık tropik havası yok Bali'nin. Bali artık kozmopolit bir şehir gibi oldu. Çok fazla bir inşaat O olayı her var. şey Onu var. görüyorum her Yani yerde. çok büyüdü artık. Bali çok büyüdü. Her Evet. taraf kalabalık. Trafik sıkıştı. Altyapı yok. Böyle olunca ister istemez bizim eski kalabalık şehirleri andırıyor yani. Evet. İstanbul'da bir zamanlar öyleydi hatırlarsan. Aynen. Şimdi hala öyle mi bilmiyorum. Ben burada 25 senedir buradayım bilmiyorum tabii. Harbiden televizyon çekimi gibi oldu ya. Evet Mustafa abi. Hoş geldin kardeşim. Hoş buldum abi. Ne yapıyorsun? Bir tanıyalım seni abi. Teşekkür ederim. Bizden geçti, bizi ne tanıyacağız? Seni tanıyalım bakalım. Ne yaptın? Ne ettin? Hoş geldin. Hoş bulduk. Niye geldin? Hayrola Bali'ye ne Ben işin var? valla Bali'ye yerleşmeye geldim. Öyle bir niyetle geldim. Bakalım buradayız. İyi, güzel. Burada düzenimizi Güzel. kurmaya başladık. İhtiyacımız var. Etrafımızda oturup konuşacak, muhabbet edecek. Ben ilk geldiğimde 6 ay Türkçe konuşmamıştım. Hala hasretim. Sen hangi yılda geldin abi buraya? Benim yılımı karıştırma, ne yapalım? Çok oldu. Benim ömrümün yarısı burada geçti. Buralar İşte, ormanlı diyormuş. bu yol işte böyle bir patika yol falandı yani eskiden. O kadar ha. Yani 2000'lerden sonra biz buralardaydık işte. Öyle söyleyelim. 2000'lerden Yıllar sonra. falan Nasıl çıktı. geldin abi? Nasıl oldu senin buraya gelmen? Aslında çok kolay oldu. Uçak vardı. Uçağa bindik, çıktık geldik abi diyormuşum. O yıllarda aslında burada fazla Türk yoktu. Biz de yani Türkiye'den buraya gelirken ne yaparız diye düşünüyorduk. Yaptığımız işi burada yapalım dedik. Yani komşu ülke falan da değil ki böyle. Yok. Benim bütün ailem Almancıydı. Babam Almancıydı. Babam Evet. Avrupa'ya, batıya doğru gidince ben dedim bir doğuyu keşfedeyim. En sonunda uzana buraya kadar uzandık. Çok doğuya Biz gelmişsin tabii biraz. otel fotoğrafçılığı, tanıtım işleri falan yapıyorduk Ha, o öyle mi? zamanlar. Tabii Reklam onun için işiyle. gelmiştik. Reklam işi, fotoğrafçılık. Otel fotoğrafçılığı mesleğini ilk defa Bali'ye ben getirmiştim. Daha önceden otellerde otel fotoğrafçılığı yapılmıyordu. Bizden sonra yavaş yavaş insanlar Oteller bildiler. var mıydı o zamanlar? Çok. Oteller var ama otel fotoğrafçılığı yok. Daha çok hangi turistler geliyordu buraya? Önceleri Avustralyalılar, Japonlar sırayla Avrupalılar falandı ama şimdi sıra değişti tabii. Avustralyalılar korkuyorlar uzaklara gitmeye. Şimdi artık Ruslar, Avrupalılar ve sonra Avustralyalılar, Japonlar falan. Türkler kaçıncı sırada? Türkler sıraya bile giremezler. O kadar diyorsun. Yani Türkler çok. Şu anda önceleri bir Türkiye rastladığımız zaman
kardeşimizi görmüş kadar seviniyorduk. Evet. Şimdi gene bütün Türkler kardeşimiz ama artık çok Türkiye rastlamak mümkün. Yani her gün mekanımızda 3-5 Türkiye ağırlıyoruz çok Evet. şükür. Sıraya giremese de yani sıralamaya Türk giremese de mutfağı çok. olarak şey var mı içeride menüde? Yabancı menü var mı ya da Endonezya? Yok. Benim menümde yabancı yemek yok. Yabancı yemek yok. Yok. Genelde Türk restoranlarında Türklerin biraz dışında. karışık yaparlar insanlar. Türklerin dışında kimler İşte tercih ama ediyor? Akdeniz mutfağı falan yapar arkadaşlarımız çoğunlukla. Bizim işimiz zaten ben eskiden yani temelden aşçı olmadığım için öyle kendimize macera aramadık. Evimizde yaptığımız güzel yemekler menemenimizden, mercimeğimize, kuru fasulyemizden kavurmamıza kadar ne varsa evde onu taşıdık buraya. Nasıl aşçı oldun abi? Aşçı olmadım daha. Yani ben aşçılığı asla kabul etmiyorum. Yani Olamadım aşçılara yok, aşçı arkadaşlarımıza hakaret olur. Ya öyle olmaz da. Mekan sahibi olmuşsun. Mekan sahibi oldu. Biz işletmeciyiz yani sonuçta. Ama şöyle bir şey var. Hanıma öğrettik. Sağ olsun birazını rahmetli anamdan öğrenmiştik. Gidip geldiğimiz zaman Türkiye'de. Evet. Burada da evimizde zaten pişiriyorduk her şeyi. Baharatlarımız Türk baharatları. İşte Türkiye'de kullandığımız yemeklerin hepsi. Ama bunun üzerine bir de şey var. Kendi damak zevkimiz var. Evet. Kendi damak zevkimizi de üstüne ekleyince biz iyi obur bir insanmışız, biliyormuşuz tadını tamamını. Aslen nereliydin abi? Ben aslında Erzurumluyum. Erzurumlusun. Erzurumluyum. Hem de dadaş çocuğuyum. Övünerek söyleyeyim. Geldikten sonra gittin mi Türkiye'ye? Çok. Daha yeni birkaç Covid'den sonra gitmedim ama ondan önce her sene gidiyorduk. He. Yani annem, babam Almancıydı. Onlar geliyorlardı. Biz de buradan gidiyorduk. Her sene görüşüyorduk. Covid tabii. dönemi nasıl geçti burada? O zamanlar mı açtın sen yoksa öncesinde? Evet, Covid'de biz Covid'de evde otururken canımız sıkıldı. Bir mekan açalım falan dedik. Açtık. Yani Millet para harcamaz. Sen Sonra- para harcayayım dedin yani mekan açayım. yok öyle değil aslında. Evde canımız sıkıldı. Bir mekan açalım da mekanda oturup arkadaşlarımız gelsin çay içsinler dedik. He, evde Ama baktık ki Anlıyorum. etrafta çok turist şey var. O zamanlar staycation diyoruz biz. Stak yapıp yani bir yere gidemeyip burada kalan turistler vardı. evet. Yiyecek yer arıyorlardı. Her taraf kapalı. Bir şeyler yemek için Türk yemeklerini bir gördüler. Bizi çok sevdiler yemeklerimizi. Biz sevince biz de çoğalttık. Onlar 3 porsiyon dediler. Biz 5 yaptık. Onlar 10 dedi. Sonra derken böyle İş büyüdü. büyüdü ve hakikaten bir restoran oldu yani. Kuru fasulyeyi belki de başka yerleri bilmiyorum. Daha haberim olmadı ama dün Türkiye haricinde meşhur etmeye çalışan herhalde bir tek biz varız. Değil mi? Yani Kuru fasulye. Kuru bir de, evet. fasulyeyi. Ha bir de mercimeğimiz var. Mercimeğimizi restoran usulü değil de köy usulü yapıyoruz biz. Hani eskiden köyde blender mi vardı? Mikser mi vardı? Değil Şey yapacaksın, blender yapacaksın, mikser yapacaksın. Yok öyle. O öyle olduğu için bir miksersiz, blendersiz şeye benzeyen, ezogeline benzeyen bir mercimeğimiz var. Tadı tuzu yerinde çok güzel. Çok tuttu yani insanlar sevdiler. Biz de sevdik. Zaten kendimiz sevmezsek satmıyoruz. Sen buradan evlisin galiba. Evet. Kaç yıldır? 10 sene, ilk 10 sene yalnız yaşadıktan sonra Niye 10 sonra- sene? Yani bayağı uzun süre. Yo aslında ilk 10 sene yalnız yaşadık sonra canımız sıkıldı. Hadi bir evliliği deneyelim dedik. İş yerine canın Yani sıkıldı. tuttu. Sonra tuttu. Baktık ki iyi oluyor. Abi canın sıkılınca bir atraksiyon giriyor. ha. Yo. Doğru öyle oldu biraz. Evlilik hiç aklımızda olmayan bir şeydi. Kendi kendimize diyorduk ki işte 45 yaşına gelince hayatımızı değiştirelim, bir evlenelim falan diyorduk. Evet. Öyle diyordum kendi kendime şaka yolla ama nasip 40 yaşındaymış. Birine rastladık. Dedik ki bundan anama çok benziyor bu dedim. Davranışı, babama Şefkatli geldi. şefkati, babama itaati annemin. Aynı kızda vardı. Dedim ki ya bu kızdan eş olur dedim. Nasıl Evlendik. tanıştın? Bir arkadaşımızın vasıtasıyla bir gün gelmişlerdi bizim mekana. Dedim bu kız güzelmiş dedim hadi arkadaş olalım. O yani hemen arkadaş olduk, hemen evlendik. He. Allah'tan hemen yapmışız. Yoksa yapmazdık yani. Biraz düşünseydik belki yapmazdık. Burada evlilik yani kolay mı ya da Endonezyalı bir bayan Yabancı olarak erkeklerle evlenmek burada zor değil. Evlendikten sonra zor. Türklere karşı bakışları. Çok severler. Özellikle Müslüman kesim Türkleri çok severler. Türkleri Arap gibi biliyor bazıları Hindular? ama Hindular da yabancıyı hep severler. Yani Türk olması fark etmez. Evet. Bu Endonezyalı yabancı sever. Yeter ki şey olsun. Çünkü buraya onlara göre yabancı demek zengin adam demek. Ekonomiyi düzeltmek istiyorsa yani kendilerine özgüvenleri olmadığı için kendilerinin güzel olmadığını düşünürler. Güzel nesli düzeltmek adına yabancı ile evlenmeyi hep isterler. Allah Allah. Yani böyle bir mantık vardır genelde. Hatta arada sırada televizyonlarda programlara bakarsanız duyarsınız. Evlilik Orada programı derler ki yapan çok var. nesli düzeltmek için yabancı ile evlendim diye de şaka Allah yaparlar Allah. şeyler.
Bu artistler falan işte televizyonda. Nesli niye düzeltiyorlar onu anlamadım. Ya kendilerini güzel görmüyorlar. Hani siyahlar, renkleri Genetik açıdan. genetik açıdan kendilerini güzel görmezler. İşte beyaz renklerini beğenmezler. Koyu renkli. Beyazlaşmak için bir dünya şey kullanıyorlar yani. Fondöten ve benzeri şeyler. İşte o kompleksten dolayı yabancı ile evlenmeyi hep isterler, hep arzularlar. Yabancı ile evlenince ya Müslüman mı değil mi ona bakmazlar genelde. Müslümansa şayet Müslüman oluverirler. Önemli değil yani onlar için o kadar fazla. Özellikle Baliler için söylüyorum. Hinduysa da Müslüman Olur, kolaydır. Çok ama var. anlaşmak nasıl? Örneği çok. İşte orada birazcık sıkıntı var. Yani arkadaşlarımızın çoğusu gelip gidenlerden... Çok bir şey beklemeyeceksin o zaman. Ya eğer hayatında özel kuralların yoksa, kırmızı çizgilerin yoksa, özellikle kültürel ve dini anlamda kolay, sorun yok. Her türlü anlaşırsın ve her türlü, çünkü uyumlu insanlar sonuçta. Ama eğer hayatında kırmızı çizgilerin varsa, namus kavramın bizim Anadolu insanı gibiyse, iki şansın var. Ya çabucak kavga eder ayrılırsın yahut da onu eğitirsin. Evet. Biz kendi hayatımda ikinci tercihi yaptık. İkinci seçeneği uyguladık. Bir iki sene boyunca genelde böyle bir eğitim sürecinden geçtik ve dolayısıyla birbirimizi anlayıp bizim doğrularımıza, bizim çizgilerimize yaklaştırıp, çünkü Endonezyalı'nın değerleri biraz farklı. Müslüman da olsalar. Mesela? Yani bayan erkek ilişkileri biraz farklı. Bize göre çok daha laşka. Bize göre çok daha geniş. Bunlar ana erkil aile, bunlar da geçerlidir. Yani bizdeki gibi değil. Bizde erkeğin şey yaptığı, yani babanın yönettiği bir aile söz konusudur. Burada öyle değildir. Mesela evlenince erkeğin çok fazla sözünde çok fazla söz geçmez. Pazara gidersiniz, kadın konuşur, kadın alışveriş yapar. Erkek maaşını aldıktan sonra getirip karısına teslim eder. Bu genel bir şey olduğu için söylüyorum yani. Genelde karısına teslim eder, kendisine bir sigara parası koyar cebine falan. Ondan sonra da harçlık ister hanımından. Yani çoğunlukla banka hesaplarını kadınlar kontrol eder. Bu iş böyledir. Böyle olmazsa şayet kadın sıkıntı yapmaya başlar yavaş yavaş. Eğer dediğim gibi yok değilse, böyle hani uyumluysanız sorun yok. Böyle devam eder yani maddi konuda. Öbür türlü kültürel konuda çok fazla dindar değilseniz hakikaten kolay. Ama biraz dindarsanız, kültürel hassasiyetleriniz varsa o zaman eğitmeniz gerekecek, öğretmeniz gerekecek. Öğrenen insanlar kolay öğreniyorlar, uyum sağlıyorlar, çabuk geliyorlar. Ama tabii bu zaman alan, emek isteyen bir şey. Devamlılığını sağlamak açısından. Yani 10 sene, 15 sene evli insan çok az burada yabancıyla. Çok Türk var evlenen burada değil mi? Son zamanlarda çoğaldı, evet. Mutlular mı yani? İşte onu söylüyorum. Ayrılıp giden çok. Çok. Öyle olduğu için işte o uyumsuzluk söz konusu olduğu zaman dayanamıyor, bırakıyor. Daha şimdi örneği var, bir arkadaşımızı daha yeni verdiydik. Bir hafta 10 gün geçti, geldi. Ya diyor, ben sanıyorum yapamayacağım bu işi diyor. Yani bir sürü örnek, bir sürü sebebi. Hangi konuda mesela? Bir sürü sebebi var da hani ben dedikodusu olmasın arkadaşımızın, ama mesela söylediği şeylerin hepsi çocuğun daha önceden hesap etmediği şeyler yani. Tabii tavsiyelerde bulunduk. Yani sabredeceksin, öğreneceksin. Başka türlü olmaz. Evlilik başka neyle yürür ki yani? Türkiye'de de aynı değil mi? Yani burada sadece biraz daha ağır, çünkü kültürel farklılıklar var. Türkiye'de belki başka sorunlar var. Aileler giriyor işe. Burada aileler çok fazla sorun çıkarmazlar. Ama kültürel sıkıntılar var yani. Yani o zaman şey yapamaz. Mesela nasıl bir sıkıntı yaşanıyor? Yani... İşte diyorum, pazara gidersiniz mesela. Sizden önce alışveriş yapmaya kalkar. Pazarcıyla senden önce konuşmaya kalkar. Sen zannedersen dayanamazsın. Sen aklına her şey gelir. Sen yabancısın, memleketindesin. Ne yapıyor bu kadın? Benim önüme niye geçiyor? Halbuki ben alıyordum. Ben veriyordum parayı. Yani ben konuşuyordum, yapıyordum. Niye falan diyorsun mesela. Bu küçük bir şeydir ama şeyin içerisinde büyütürsünüz. Başka sorunlarla beraber. 1, 2, 3 derken sorular girmeye başlar kafaya. İşte bu tür şeyler, bak o arkadaşımızla öyle şeyler olmuş. Yani bir hafta geçmeden daha yeni evlenmiş, ayrılıp tekip Türkiye'ye gitmeyi düşünüyor falan dersin. Ona göre zenginsin yani. Senin fakir olma ihtimalin yok. Fakir olan adamın burada ne işi var? Doğru. Dünyanın öbür ucundan. Onu anlamaz. Kültür böyle. Anlayış bu yani. Evet. Sendeki ben işe hakikaten param yok ya falan diye anlamaz. Yani bizim yıllar önce imigrasyonla ilgili, bu polisle ilgili bir sıkıntımız olduydu. Ya paramız yok hakikaten, adam inanmıyor ki.
Nasıl paran yok da nasıl geldin diyor buraya. Buraya sen. geldin diyor. Buraya geldiysen paran var diyor. Olmak zorunda. Olmaz zorunda yani. Bir şekilde olmak zorunda yani. Avrupalılar biraz daha böyle bol parayla geliyor ya, herkese aynı mı salıyorlar acaba? Onların parasının daha değerli olmasıyla alakalı bir durum mu acaba? Yok öyle değil. Eskiden buraya sadece turist gelirmiş. He. Yani gezmeye ne diyor, gelen de var. bir backpacker pek olmazmış eskiden. Evet, kahvaltımız geldi. Burada humus var. Humusu sen yapıyorsun abi. Evet. Burada bir kendimizin yapmadığı bir zeytin var. Onu da ağaç yapıyor. Allah sağ olsun. Çok iyi abi ya. Ekmeği kendimiz yapıyoruz. Tahini var, balı var. Evet. Bu burada pekmez bulamadığımız için biz pekmez yerine bal kullanıyoruz. Aynen. Tahinli Peynir var mıydı sende? Peynir var. Biz çocuklar koymamışlar galiba. Gelen Türklerin dolandırılma şeyleri, hikayeleri nasıl, burada bir anlatabilir misin? Ben bu arada kahvaltımı yapayım. Aslında Türkler burada sadece Türkler değil, yabancılar burada dolandırılıyorlar, dolandırıldılar. Yani dolandırıcılık dünyanın problemi biliyorsunuz. Ama Evet. burada da şimdi burası yeni bir dünya. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Herkes para kazanmaya çalışıyor. Özellikle son zamanlarda Covid'den sonra çok para geldi Bali'ye. Dünyanın değişik ülkelerinden, Türkiye'den, Rusya'dan. Buradaki insanlar da fırsat kolluyorlar. İş yapmaya geliyor adam. 10.000 dolar, 50.000 dolar, 100.000 dolarla falan geliyor. Bir işe hemen başlıyor. Herkes başta her şey çok güzel. 3 gün sonra bir bakıyor ki noter sahteymiş. İnsanlar Noter bile sahteymiş. Tabii insanlar sahteymiş. Herkes sahteymiş. Ve iletişimde olduğu kişiler artık ortada yoklar. Yani çok fazla büyük rakamlar dönüyor ortada. Böyle şeyler çok fazla, çok sık değil. Mesela her gün 10 tane duymuyoruz ama bizim Türkler de en çok bu şekilde aldatılan Türk arkadaşlarımız var ama en çok evlilik konusunda. Çünkü Java'ya ve Endonezya'nın öbür taraflarına gelip evlenmeye çalışan arkadaşlarımızın evlilik bahanesiyle dolandırıldıkları yani epeyce bir vaka duyduk. O konuda zaten bu işin ustası, daha doğrusu dolandırılanlara yardım eden, bu işin böyle harbiden duayeni olan bir arkadaşımız var zaten, işte Musa arkadaşımız. Kendisinin blogu da var. Eyvallah. İstersen o söylesin bu konuda ne oluyor, ne biliyor bitiyor. yani. O her şeyi biliyor çünkü çok fazla şey oldu, şahit oldu bu çok durumlara. vaka geliyor yani. Çok vaka geldi ona ve de çok kişiye yardımcı oldu, çok kişinin elinden tuttu. Sağ olsun biliyor. İstersen Musa Sen biraz daha lokalde yaşıyorsun değil mi abi? Ben merkezi yerde değilim. Çünkü burası artık Bali değil. Evet. Ben 2 saat daha yukarıdayım, Java yolundayım. Ama bizim bazı WhatsApp gruplarımız oluyor. Arkadaşlar yazıyor mesela, şurada şu şahıs zor durumda. Bazıları 7-8 ay konuşuyor, 1 yıl konuşuyor. Bazıları 3 hafta tanıştığı kadına buranın parası 150 juta para gönderiyor abi. 150 juta Türk parası. 10.000 dolar. Jakarta'da olduğu için bu olay. Benim Bali'den oraya gitmem yarım günümü alır. O yüzden Aziz diye bir dostumuzu aradık. Bu şahsın da oteli o günü son gün kapıya atılıyor. Cebinde parası yok. Dil bilmiyor. Bir de buraya gelen insan dil bilmeyip donanımlı değilse boşuna gelmesin yani. Bunu herkese Hem dil söylemek lazım. bilmiyor, hem parası Yani gitmiş. bir de Google Translate ile konuşuyorsun tanıdığın kişiyle. Allah razı olsun, Aziz kardeşimiz aldı bunu, götürdü bir yere yerleştirdi. Ertesi gün havalimanına götürdü, uçak biletini alıp yolcu etti. Ona da selam olsun Aziz kardeşime, Jakarta'da Allah kendisi. razı olsun. Allah razı olsun yani. O da hemşerimiz, o da dadaş. Sence bizim Türkler, yani sizce ya da bizim Türkler, Türk erkekler niçin burada evlenmek için? Hani Türkiye'de kadın mı yok var? Ya da bıkmış mı Türk kadınlarından? Onun için mi geliyorlar? Yok, burada kolay görüyorlar. Benim fikrim burası kolay görünüyor. Çok Nasıl kolaylığının yok? reklamı yapılıyor bence. He, reklamı yapılıyor. Bence kolaylığının reklamı yapılıyor. İnsanlar aldanıyorlar. Çok. Her şey kolaydır. Başlamak da kolaydır ama bu sonuçta başka bir ülke, başka bir kültür, başka bir anlayış. Yani dininin Müslüman olması bir şey değiştirmiyor. Yani başka anlayış insanlar. İnsanlar Müslüman insanlar ama yani tamam imanlarıyla ilgili bir şey söylemiyoruz. Ama davranışları farklı, anlayışları farklı. İşe bakış açıları farklı. Yani her şeye, dünyaya bakış açıları farklı. O yüzden şey yapması lazım. Yani devamı zordur bu işin yani. Başlamak başka kolaydır bir ama açıdan devamı zordur bakacağım bence. abi. Bence biraz da şey yapıyorlar, kolaylıyorlar. Yani insanlar videolardan, YouTube'lardan falan dinliyorlar. Çok kolay sanıyorlar. Zor değildir. Zor değildir. Türkiye gibi değildir. Çünkü Türkiye'de evlenmek, ben niye 40 yaşına kadar evlenmedim kardeşim? Türkiye'de zordur. Sen hiç evlenmemiş miydin? Yok, evlenmemiştim. Allah'a çok şükür. Evlenmemiştim. Hani Türkiye'de evlenmek zordur.
Seversiniz ama evlenemezsiniz. Evlenirsiniz ama devam ettiremezsiniz. Çünkü Türkiye'de tek başınıza evlenmiyorsunuz. Aileler var, kültür var, mahalle baskısı var, düğün var, şey var. Yani Bitmiyor. Bitmiyor ya, bitmiyor yani. Ben ahbaplarımın, akrabalarımın evi düzmek zorundasın ya. Evi niye düzmek zorundasın? Evini yavaş yavaş düzersin yani. Yok. Kızı geldiği zaman ev hazır olacak. Her şeye dört dörtlük her şey hazır olacak. Yani o zaman niye hayat arkadaşı oluyorsun ki sen? Hayat arkadaşı demek zorluklara da her şeye beraber göğüs gelecek. Yavaş yavaş büyüyeceksin. Çok mu şey istiyorlar bizim Türkler? Çok. Bir çeyiz yazıyorlar. Bir mobilya. Şöyle söyleyelim. Bir sene- Şöyle söyleyelim. Bir senede bir değiştirmiyorlar. Örnek verecek olursak biz kendi hayatımızda örnek verebiliriz. Kendim evlenmek istediğim zaman babası bana baktı. Dedi ki sen Müslüman bir adamsın. Evet dedim elhamdülillah. Tamam dedi o zaman biz hiçbir şart koşmuyoruz dedi. Bizim hiçbir şey istemiyoruz dedi. Mehir de istemiyoruz. Biz hiçbir şey istemiyoruz. Siz kendiniz yapın. Ama dedi evde nasıl rahat edecekseniz öyle yapın dedi. Biz ne diyoruz? Rızık Allah'tan değil midir kardeşim? Yeter ki sen çalış, et tut, rızık Allah'tandır yani. Ondan sonra kızının geldiği zaman rızkından bilmem ne şey yaparsan, endişe edersen o zaman verme kardeşim evinde dursun. Babasının parası daha iyi ve öyle oluyor da son zamanlarda. Dolayısıyla erkekler de başka yerlerden kolay evlilik arıyorlar. Tabii Sonra kızlar da evlenemiyor diyorsun. sonra da kızlar da şikayetçilerdir eminim. Ya, evlenemiyorlardır, koca bulamıyorlardır. Ya Ama kız tarafı beklentileri öyle farklıdır şeyler ya. istiyor ki demiyor ki ya ben bunu istiyorum da damadımdan. Bu alınacak, eve bu alınacak. Peki bu adam bunu yaparken bu borca giriyor. Benim kızım o evde aç kalacak, yeri gelecek yemek yiyemeyecek. Tabii, Bunu tabii. düşünmüyor Adam abi. Huzuru kalmayacak. Ben de avrat Türkçe bilmeyince mecburen Sen İngilizce öğrendin. öğrendim. Java dili bile biliyor. Benim bacanağım tanıştı, dükkana geldi. Bacanağım buralı. Endonezyalı, Bali'nin yerlisi. Evet. 5 dakika konuştular. Bacanağım bana dedi ki bunun ya annesi Endonezyalı ya babası yok dedi. Ya diyor benden iyi konuşuyor dedi. Güzel konuşuyor Endonezya dedi. Bir alışveriş yapacağımız zaman mesela bir ev kiralayacağız, arsanın fiyatını soracağız. Ben gidip sormuyorum. Bu burnu görünce hemen yabancı olduğumu anlıyorlar Evet. ve fiyatı hemen artırıyorlar. Telefon ediyorum. Telefonda konuşuyoruz. Soruyorum fiyatı işte alıyorum 10 lira diyor var bana. Evet. Sonra bir gidiyorum adam bocalıyor. 15'e çıkarmaya çalışıyor. Çünkü telefonda bilmiyor ki karşısındaki yabancı olduğunu anlayamıyor. O kadar iyi yani. Tabii canım. Burada yok anlamıyorlar çünkü şey var. İndonezya'nın kendi dilini iyi öğrenmek için yani daha doğrusu buranın şivesiyle güzel konuşabilmek için birazcık Arapça ağzının olması lazım. Allah Allah. Tabii. Çünkü bunlar çok kelimeyi Arapçadan almışlar. Arapçadan nasıl? Ağız itibariyle bizim Türkler Türkçe ile arasında Arapça arasında bir lügatları var yani ağızları var. Dolayısıyla bende de eskiden kalma, İmam Hatip'ten kalma bir Arapça ağzı var. O yüzden buranın dilini kendilerinin lehçesine yakın konuşma Çok ortak şansım var. kelime de Kolay yani. Zaten çok ortak kelime var. Ortak kelime. Birazcık anlamlarını farklı olarak kullanıyoruz ama çok ortak. Adam selamet diyor, biz selamet diyoruz. Sabah diyor, sabah diyoruz. Yani Sıhhat diyoruz. Sıhhat Onlar diyoruz, sıhhat. sıhhat. mesela. Pazar görüyorum sağda solda. pazar yani Aynen. çok kelime var. Endonezya genç bir ülke. Yani Jakarta'nın bile geçmişi 500 yıla falan dayanıyor, 500 seneye dayanıyor. Jakarta'da. Tabii yani eski Majapahit krallıklarının yani buranın eski Majapahit krallıklarının yıkılıp da şeyler tarafından sömürge haline getirildiği zamanlarda bu Avrupalılar tarafından sömürge haline getirildikleri zamanlarda Araplar da bu tarafa doğru Müslüman Araplar şeye geliyorlar bu tarafa. İşte hidayet turlarına falan geliyorlar. Tebliğe geliyorlar falan. Dolayısıyla o zamanlarda dil de beraber geliyor. Yani bunların zaten köhne az olan, primitif olan dilleri Arapça ile gelişiyor. Dolayısıyla çok Arapça kelimeleri var. Bu arada Avrupa kelime de kullanıyorlar. Portekizce, Hollandaca kelimeler de kullanıyorlar ama çoğunluk Arapça. Çünkü İslam'ın etkisiyle Arapça epeyce bir etkili bir dil olmuştur. Burada yaşarsan herkesin evi kendi krallığıdır. Tamam, aynen öyle. Kendini motive edemeyebilir. Ama Türkiye'de olursa dediği gibi motive olur ama Türk damatının da bence sabırlı olması lazım. Kendine yalnızca bir eş almıyor, bir çocuk gibi düşünsün onu. Okula, kreşe yazılmış gibi. Mutfakta annem... Yenge memlekete gidince... Tabii. Mesela biz ilk evlendik. Temmuz ayında evlendik. Eylül'de Türkiye'ye gittik. Türkiye'ye gittiğimiz zaman annem bir baktım fark etmedim. Yani o tabii oradaki insanın sabrına, anlayışına da bağlı yani. Kaynanalık yapar,
ya da kötü kaynanalık yapar, iyi kaynanalık yapar. Anam şey yapıyordu. Gel kızım diyordu. Baktım hep yanına çağırıyor. Ya ana niye çağırıyor? Ne? Diyor ki gelsin oğlum diyor. Orada canı sıkılır diyor. Bak yemek yapıyor. Soğan doğuruyor anam. Gözleri yaşarıyor ama yanında oturtturuyor. O da onun da gözü yaşarıyor ama yanında oturuyor. Sonra aradan biraz zaman geçti. Sonra oltaya gittiydim bir ara. İşte oltaya gidip gelmek yarım saat falan sürüyor. Gittim bir geri geldim beraber şey sarıyorlar. Dolma sarıyorlar. Heh. Öğretmiş. Bir baktım hem de anam diyor ki vallahi benden iyi sarıyor diyor. İnce. Parmakları çok şeymiş diyor. Becerikliymiş diyor. Maşallah. Yani zaten varmış demek ki yetenek. Bizimki daha önceden şeydi. Bu kına yapıyorlar yani. Bana kalırsa Türkiye'den gelecek olan arkadaşlar bu Endonezya'dan evleneceklerse benim aslında 2 numaralı tavsiyem. Gelenler burada evlenir. Tabii evlenmek istiyorlarsa ilk tavsiyem tabii mutlaka gelip görsünler. Onun için bir bütçe ayırsınlar. Öyle olmaz. Bütçesiz olmaz bu işler. Yani kara düzen olursa sonraki yani boşanmak için niye evlenesin ki? Öyle değil mi yani? Yazık. O yüzden bu birinci tavsiye ama ikincisi de Endonezya'da eğer Müslüman bir aileyle evlenecekse, Müslüman bir kızla evlenecekse olmazsa olmazı söylüyorum. Kesinlikle temel şartlarda yani bir temel ölçüde bir bilgi, İslami bilgi edinsinler. Eğer yoksa yani kız İslam'ı yaşamıyor olabilir ama eğer kendisi Müslüman gibi olmazsa o zaman anlaşamayabilirler. Mesela atıyorum var da Türkiye'de arkadaşlar dinle imanla alakası yoktur. Türk arkadaşım bir dünya var yani ille de ateist olması gerekmiyor yani. Var ya bir sürü dinle alakası yoktur. Ne bileyim işte cünüp cenabetle bir ilgisi yoktur yani olur fark etmez. Abdestle namazla niyazla işi gücü yoktur. Tamam yoktur. Biz bilmiyordur, bilmek de zorunda hissetmiyordur kendisini. Önemli değil, önemli. Ama eğer burada bir Müslüman kızla evlenecekse bilmek zorunda. Bilmezse sorun yaşayacak. Niye? Çünkü buradaki Müslüman aileler çocuklarına küçükten belli bir miktar İslam eğitimi veriyorlar. Ya burada veriliyor. Müslüman eğitimi veriyorlar. Namaz kılması mecburiyetini gösteriyorlar. Yani özellikle de Türkiye'den evlenirken buradaki kızların beklentisi yüksek o anlamda. Yüksek. Müslüman bir kızla, Müslüman bir halkın mensubuyla evleneceğim diye ve Müslümanlığı devam ettireceğim diye bir özentisi var, beklentisi var. Öyle olduğu için dikkat edecekler, öğrenecekler, öyle gelecekler. Bana diyor Suratul Bakara'yı biliyor musun? Bakara suresini biliyorum diyor. Ha, dua soruyorlar yani. Tabii. 126. ayeti oku dedi birden. 131'i oku dedi. Ben bir anda böyle hatırlamaya çalıştım. Söyledim. 131. ayette ne var? 126. Evlilik şartları. Yok o kavvanın senin dış görünüşüne bakarak belki tatmin olmadı. Gerçekten Kavva dediğin imam mı? Müftülük ya işte. Dini nikah. Burada müftülük kıyar nikahları. Yani imam nikahı dediğimiz resmi nikah da ayrıca bir daha nikah kıyılmaz. Sadece kayıt yapılır sonra. Yani o nüfusa gider, kayıtlar yapılır. Burada öyledir. Kavva dediğiniz kişi tabii. hem devlet görevlisi oluyor burada. Tabii. Hem devlet Ama şöyle bir görevlisi. şey de var, Mustafa abi de bilir. Bu ülkede Müslüman ile Müslüman evlenebilir. Kavva, din işleri yani müftülük burada imam nikahını kıyıyor. Buranın zaten resmiyeti imam nikahıdır. Daha sonra resmi makamlara gidip nüfus müdürlüğüne gidip kaydettirirsiniz. Dutçap ile gidersiniz. Ama bu bahsettiğimiz konu tırnak içinde Müslümanlar için geçerli. Atıyorum Türk kardeşimiz geldi Müslüman. Hindu ile evlenecek. İşte bak enteresan bir konu anlatacağım. 8-9 ay konuşmuş kalkıp buraya geliyor, evraklar hazır, Kavva'ya gidiyorlar, Kavva diyor evlenemezsiniz. Eş adayın senin Hindu. Ya 8 ayda evleneceğin eş adayının dinini bilmiyor musun? Hiçbir sorun yok. Komple Endonezya tamam dünyanın en büyük İslam ülkesi nüfusa oranı. Ama nasıl izin vermelidir ki o sonuçta onların kendi kararı yani. Yok. Yok bu ülkede olmaz. Hayır. Hristiyanla Hindu da evlenemiyor. Kendi vatandaşı da değil yani evlenecek olan yani yabancı biri. evlilik için kanunlar aynı uyum için aynı inanca sahip olmasını şart koşuyor. 2 Endonezya vatandaşı, birisi Hindu olsun, birisi Hristiyan olsun. Birisi convert yapıyor. Genelde birisi convert yapar. Hani İslam'da mesela, muallak derler. Ne diyor? Din mi değiştirdim? Din değiştirir. Evet. Ama çoğunlukla Müslüman biriyle evlenen ikinci bir din, benim gördüğüm bütün örneklerde genelde Müslüman olurlar. Muallak denir İslam dini. Yani genelde Sistem onu zorluyor aslında biraz. aslında onu zorlamıyor. Müslüman olan da din değiştirebilir ama Endonezya'da mürted denen bir şey var. Yani mürted olayı var ya, hani dinden dönme olayı.